uzun bir ara diye soracak olursanız, dün o kadar yorgunduk ki zaten hiç uyumadan geldik buraya. O yüzden ilk gün inanılmaz zor geçti aslında bizim için. Uykusuzluk ve yorgunluk üst üste bindi. O yüzden çok zordu. Dün akşam şöyle bir olay yaşandı. Paskalya olduğu için, malum Paskalya'dan dolayı taksilerin hiçbiri çalışmıyor. Yani onların tatili olduğundan dolayı. Otelden şehir merkezine yürümek istedik ama yağmurlu olduğu için de yürüyemedik. Daha sonra otelde kalalım dedik. Otelde bir şey yerken genç bir grup geldi ve Makedon danslarıyla bize resmen bir Makedon gecesi yaşattılar orada. Çok fazla gürültü, ses vesaire olduğu için onları çekemedim. Bir de hani insanlar oynarken orada çekmek mantıklı olmazdı diye. Öyle bir olay yaşandı. Zaten hemen odaya gittik, uyuduk. İnanılmaz deliksiz uyumuşuz. Bu kadar uzun bir konuşmanın arasından sonra. Şimdi de Svetinam'a gidiyoruz. Ama oraya gitmeden önce bronz çağından kalma, eskiden insanlar gölün üstünde yaşıyorlarmış. Öyle bir yer var burada, müze var. Onu böyle bir fotoğraflayıp video çekiyoruz. Ardından da Svetinam'a doğru devam edeceğiz. Sannaum'a geldik. Kiliselere doğru yürüyoruz. Aynı zamanda burada suyun kaynağını da görebilirsiniz. Yani Sannaum'a doğru giderken suyun çıktığı yerleri, Ohrid Gölü'nü besleyen su kaynaklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bir mezar var. Oraya kulağınızı dayadığınızda kalp atışını duyuyormuşsunuz diye bir rivayet var. Şu an herkes onu deniyor burada. Ben denedim ama duymadım. Duyanlar var, duymayanları anlatıyor.
Şimdi Sandom'dan çıktık. Bitola'ya geldik. Bitola yani manastır bizim için önemli. Neden? Çünkü manastır Askeri İdadi Lisesi burada. Yani Atatürk'ün 2 sene boyunca okuduğu liseyi göreceğiz. Bir de Atatürk'ün en sevdiği bir şarkı vardı hatırlarsanız. Manastırın ortasında var bir çeşme canım çeşme ve var bir havuz diye. O havuz ve çeşme bakın. Evet, az önce arkadaki balkonlu yerin hikayesini anlatayım size. Atatürk bu caddeden her okul çıkışı gidiyormuş. Orada da Eleni diye bir kız varmış. Atatürk'ü o balkondan görüp çok beğenmiş ve Atatürk'ü orada her gün okul çıkışında gizlemek için o balkona çıkıyormuş. Eleni'nin balkonu olarak geçiyor orası. Öyle bir hikaye varmış. Tabii bu platonik. Atatürk'ün bundan haberi var mı yok mu bilmiyoruz ama böyle bir hikaye. Size de bunu anlatmak istedim. Bu arada normalde buraları daha kalabalık ama Paskalya'dan dolayı şu an dükkanlar kapalı ve oldukça sakin görünüyor. Ama eğer normal zamanda gelirseniz bu cadde aşırı kalabalık ve dükkanların hepsi açık, cıvıl cıvılmış. Biz şu an Paskalya dönemine denk geldiğimiz için tabii ki de kapalı çoğu yer. Daha önce de böyle bir gezide Noel'e denk gelmiştik. Yiyecek yemek bile bulamamıştık ama neyse ki burada öyle değil. Bu arada bir de yemeklerini çok beğenmedim ama Otel Millennium var bu cadde üzerinde. Otel Millennium'da bir yemek yedik. Yemek yediğimizde buranın meşhur kaşarlı köftesini denedik. Yani çok şey değildi. O yüzden bugün akşam eğer vakit olursa bir yer var Ohrid'de. O yüzden orada yersek göstermeyi planlıyorum. Aslında birkaç bir şey çektim ama güzel olmadığı için sizinle paylaşmak istemedim. Yani önermek istemedim orayı. Öyle. Aynı zamanda şimdi Atatürk'ün sınıfının karşı tarafında bir sergi alanı var. Buraya gelmişken orayı da ziyaret edebilirsiniz. Ve az önceki videolarda gördüğünüz Eleni hikayesini de böyle çektim size, orada gözüküyor. Ayrıca hikayesi de var. Ona da bakarsınız mutlaka. Şimdi biraz sergiyi gezelim. Daha sonra biraz da çarşıyı gezmeye devam edelim.
Evet, şimdi Ohrid'e geçerken yol üzerinde Resen'e uğradık. Resen'de Niyazi Bey'in konağı, köşkü, ne derseniz artık. Şöyle bir şey, normalde kendi evi karşılamış ama Fransa'daki eğitimi sırasında Fransa'da bu binayı çok beğeniyor ve aynısını kendi memleketine yaptırıyor. Onu da dedik görelim. Oradan sonra Ohrid'e devam ediyoruz. Şimdi şöyle, Makedon gecesine geldik ama mikrofonu inşallah otel odasında unutmuşumdur diyorum. Çünkü mikrofonum yok. En son şarjdaydı ve aceleyle çıktığımız için inşallah odada kalmıştık, kaybolmamıştı. Çünkü biliyorsunuz ki önceki İtalya vlogunda kaybetmiştim ama bulmuştum sonrasında. Her neyse, böyle bir olay geldi. İnşallah sesim şu an güzel geliyordur. Arkadaki Türkçe şarkılara aldanmayın. Aslında Makedon gecesindeyiz. Şimdi de biliyorsunuz ki kaşarlı küfte var. Onlar küfte diyorlar. O geldi. Yöresel danslar da olacak burada. Onları da çekeceğim. Birkaç eğlenme, biraz yemek. Günü böyle tamamlamayı planlıyoruz. Şimdiden inşallah sesim güzel geliyordur. İnşallah sesim güzel geliyordur. Öyle.